Ev Avcısı bugün Kuşadası Karaova'da. Ben Atilla İşler. Bugün mimari olarak ve donanım olarak çok farklı bir evdeyiz. Gerçekten Kuşadası'na yakışacak bir villa. Genel itibariyle de Bodrum'da ya da Urla'da gördüğümüz mimarileri andırıyor diyebilirim sizlere. İçeri girdiğimizde emin olun bütün bunları fark edeceksiniz. Mimari olarak, içindeki detaylar olarak ve sıcacık bir yuva olarak burayı düşünebilirsiniz. Bunu hayal edebilirsiniz. Evet. Evimizin teknik özelliklerine ve konumuna gelecek olursak, teknik olarak evimiz 115 metrekare tabanda, 200 metrekarede net kullanıma sahip 4+1. Dışarıdan baktığınızda sanki tek katlı bir evmiş gibi görüyorsunuz. Fakat bunun bir de alt katı var. 2 tane de ana yatak odamız ve bir de çamaşır odamız var alt katında. Yukarıda da 2 tane odamız, açık mutfak salonumuz ve bir de ortak banyo tuvaletimiz var. Ve 3 odamızda, aşağıdaki odalarımızda ve yukarıdaki bir odamızda kendisine ait de banyoları mevcut. Yerden ısıtmamız var, akıllı ev sistemimiz var, özel havuzumuz var ve bunların hepsi çok güzel işçilikle ince ince işlenmiş ve sıcacık renklere sahip. Genel itibariyle Kuşadası'nda çok rastlamadığımız gerçekten cesur bir ev yapılmış. Hele ki o buraya geldiğinizde gökyüzü penceresini gördüğünüzde bence çok şaşıracaksınız. Hatta hayret edeceksiniz. Kocaman devasa da camlarımız ve pencerelerimiz var. Tavan yüksekliklerimiz de 3 metre 60 santim. Alt katımızda da 2 metre 60 santim. Yani Kuşadası'nda çok farklı bir mimari. Konuma gelelim. Şu anda neredeyiz? Denize sadece 1 kilometre mesafedeyiz. AVM'ye 1,5 kilometre mesafedeyiz ve buradan şehir merkezine sadece 5 dakikalık mesafedeyiz. Evet, konum olarak, ev olarak gerçekten çok değerli bir ev ve proje. Burayı birkaç kere daha çekeceğiz çünkü bu projemizde farklı yapılara sahip aşağı yukarı 4 ya da 5 çeşit villamız var. Neyse, çok uzattık. Şimdi evimizin detaylarına geçelim. Şu anda evimizin girişindeyiz. Aslında sitemizin girişindeyiz. Sitemizin girişi derken burada bir tane bariyerimiz var. Oradan giriyorsunuz. Burada sadece 3 tane villamız var. Her villamızın yan tarafında da kendisine ait bir araçlık otoparkımız var. Ve şarj istasyonları da şu anda hazır durumda. Evet, şimdi bu güzel evimize girip, yani o kadar heyecanlıyım ki hemen girip anlatmak istiyorum. Geçelim. Evimize girdik. Evimize girer girmez hemen şu bölümü sizlere anlatmak istiyorum. Yukarıda bir cam tavanımız var. Gökyüzü penceresi diyeyim ben size. Buradan hemen iç kısma doğal ışık geliyor. Burada bir adet vestiyerimiz. Doruk alabildin mi bilmiyorum ama şurada küçük bir vestiyerimiz var. Ve hemen bu tarafta da elektrik altyapımızın olduğu ve yine vestiyer olarak kullanabileceğiniz, ayakkabılık olarak kullanabileceğiniz bir bölümümüz daha. Evet, her yerde de ayna var. Bunlar da bir genişlik sağlıyor diyebilirim. Şimdi evimize girer girmez hissettiğim duyguyu anlatmak istiyorum sizlere. Ev bir kere ışıl ışıl gün ışığına doyuyor. Bunun en büyük sebebi de buradaki yüksek tavanlar. Birincisi yüksek tavanlar ve girişte hemen bu merdivenin, aşağı inen merdivenin üst kısmında bir gökyüzü penceresi var. İnanın devasa bir pencere ve bu pencereyi destekleyen aşağıda da devasa camlar var. Böylelikle ev gün ışığına doyuyor. Yani bunu daha önce de söylemiştim ama bu gerçekten inanılmaz. Tabii ki buradaki bu
galeri boşluğu, bu pencereler sizi çok çok daha ferah hissettiriyor. Yani buraya geldiğinizde sanırım bunu anlayacaksınız ve dışarıda da söylediğim gibi çok farklı bir mimari. Kuşadası standartlarının çok çok dışında modern ve farklı bir mimari. Şimdi salon kısmındayız. Açık mutfak salonumuz var ve burası 37 metrekare büyüklüğünde ve bizim tavanımızın yüksekliği 3 metre 60 santim. Size söylemiştim yüksek tavanımız var diye, hani gerçekten çok yüksek bir tavanımız var. Bu da ferahlığınızı arttırıyor. En güzel olaylardan bir tanesi, şu anda giriş katındayız ve giriş katında yatak odalarımız var. Burası dışarıdan baktığınızda tek katlı bir ev gibi gözüküyor. Biz Kuşadası'nda tek katlı ev bulamıyoruz biliyorsunuz. Bu bölgelerde çok fazla üretilmiyor bu tarzda evler. Buradan aşağıya iniyorsunuz. Birazdan aşağıyı gezeceğiz, göreceksiniz. İşte bu yapıya biz Urla'da rastlamıştık. Kekliktepe bölgesinde bu tarzda villalar yapılmıştı. O yüzden Kuşadası'nda görmeye alışık olmadığımız ama istediğimiz mimariler. En azından benim istediğim mimariler diyebilirim. Salon kısmındayız. Yerden ısıtmamız var. Doğalgazımız geldi. Akıllı ev sistemimiz var. Girişte onu göstermeyi unuttum. Tam donanımlı bir villa. Önümüzde küçük bir bahçemiz var. Birazdan veranda kısmına da çıkarız. Tabii ki özel havuzumuz da mevcut. Buradaki en güzel özelliklerinden bir tanesi de yine Kuşadası'nda çok tercih edilmeyen seramikler, fayanslar ve renkler var. Bu tonları çok bulamıyoruz. Bunlar da çok sıcak hissettiriyor. İçindeki ahşap dokunuşlar da bunları tamamlıyor. Artık biz biraz şeyden sıkıldık ekip olarak da. Yani gidiyoruz işte gri tonlar ya da bembeyaz tonlar, işte siyahla beyazın kontrastlığı kullanılıyor. Ama bunları artık herhalde biz çok gördük ve daha farklı şeyler de görmek istiyoruz. İşte bu evde tam bunları sağlıyor. Evet, mutfak kısmına geldik. Mutfak tezgahımıza geldik. Demiştim ya size, işte krem beş tonları sıcacık. Burası da öyle hissettiriyor. Burada bir tane yarım adamız var. Toplamda da baktığımızda U şeklinde kocaman bir tezgahımız var burada. Bence çok da yeterli. Şimdi biz bu konuyu sürekli son dönemde tartışıyoruz. Elektrikli ocaklar ve işte tüplü ya da gazlı ocaklar diye. Burada bir elektrikli ocağımız var. Elektrikli diyorum ama bu indüksiyon. Bir ara bunları da bakıp açılımlarını yapmak istiyoruz. Umarım öyle bir programda yaparız. Bunun en büyük özelliği burada kocaman bir davlumbazınızın olmaması. Burada da şunu hemen kısaca göstermek istiyorum. Bakın bunun filtresi hemen alt tarafında, içinde. Buradaki havayı da içine çekiyor. Bence çok da hoş. Ben henüz kullanmadım ama bunu kullanan birilerinden öğrenip sizlere de aktaracağım. Ama güzel bir sistem görünüşte. Kullanımı nasıl, bir de onlara bakacağız. Evet, salona yakınsınız, ailenizle iç içe olabilirsiniz. Yemeğinizi burada yaparsınız, oturup sohbetlerinizi yapabilirsiniz. Gayet samimi bir ortam. Yeteri kadar mutfak tezgahımız var. Genişlikleri iyi. İşte prizler son dönemdeki takıntılarımızdan birisi de tezgahlarda ve evde bol bol priz görmek istiyoruz ki evet, burada var. Doruk, istersen şöyle dolaplarımıza da küçük bir göz atabiliriz. Dolap yükseklikleri iyi. Şimdi burada ne söyleyeceğimi inanın bilemedim. Hep tavana kadar olsun diyoruz ama burada 3 metre 60 santim tavan olunca tabii bunların tavana kadar olması çok mümkün gözükmüyor. Bu arada hemen söylemek istiyorum, VRF klima sistemimiz var. Bunlar da hazır. Evet, geniş bir buzdolabımız için yerimiz de ayrılmış. Her şey yerli yerinde, sıcacık bir ev. Yatak odalarımıza geçmeden önce şu bölümü de söylemek istiyorum. Az önce girişte de söylemiştim. Burası geniş bir merdiven alanı. Buradan aşağıdaki kata iniyoruz. Orada da 2 tane yatak odamız var. Birazdan görünce şaşıracaksınız. Yani sürprizlerle dolu, çok da hoş tasarımı olan bir villa. Burası, yukarısı tabii ki bir gökyüzü penceresi olduğu için bu alanı aydınlatmak adına. Bu alanı derken aslında aşağıdaki odalara da gün ışığı yayılıyor ve doluyor. Bence çok hoş bir tasarım olmuş. Aynı zamanda şöyle söyleyebilirim, bu geniş alan
hani böyle bir boşluk, merdiven boşluğu gibi gözükse de aslında çok güzel tasarlayabileceğiniz bir alan. Yani burası sizi bekliyor. Çok da güzel tasarımlar yapabilirsiniz. Akşamı da ayrı bir güzel. Şurada küçük bir çiçekliğimiz var. Tabii ki daha sitemiz tam oturmadı. Biraz daha bir dokunuş yapılacak ama mevsimden ve yağmurlardan dolayı yapılamıyor. Umarım 1-2 ay sonra tekrar çekeriz. O zaman tam halini almış olacak. Çatılardaki o bahçeleri de göreceksiniz. Evet, neredeyse yani çatılarda bahçe var diyebilirim sizlere. Şimdi odalarımıza geçmeden önce hemen buradaki ortak kullanabileceğimiz banyo ve tuvaletimizi göstermek istiyorum. Çünkü 5 metrekare büyüklüğünde burada kocaman bir banyo tuvalet var. Yine hemen sol tarafımızdan içeriye gün ışığı doluyor. Modern bir tasarım ve her şeyin en kalitelisi kullanılmış. Şimdi hemen buradan çıkalım. İlk odamıza geçelim. Giriş katındaki birinci odamız. Burası 10 metrekare büyüklüğünde. Hemen yan taraftaki otoparkınıza bakıyor. Karşı taraftaki evle de hiçbir diyaloğunuz yok. O yüzden odanın mahremiyeti de çok güzel. Aynı şekilde burada da klima sistemimiz, VRF klima sistemimiz her odamızda var. Buranın ayrılması da çok hoş olmuş. Burası sizi daha özel hissettiriyor. Özellikle bu oda. Çünkü burasını ana yatak odası gibi kullanabilirsiniz. Aslında ana yatak odası değil ama kullanabileceğiniz bir oda, giriş odası. Burada kendisine özel bir tane de banyosu, tuvaleti var. Aynı tonlar, aynı renkler, hemen hemen karakteristikler aynı diyebilirim sizlere. Evet. Bu odamızın da büyüklüğü toplamda banyosuyla beraber 21 metrekare büyüklüğünde. Hemen ön taraftaki havuzunuza bakıyorsunuz ve şurada girişte de Doruk istersen şunu açalım da oradaki verandamıza da şöyle bir çıkalım. Bu odanın hemen önünde bir tane şöyle bir verandamız var. Arkamızda da havuzumuz var ve daha hazırlanmayan önümüzdeki bahçemiz. Buralar yeşillendiğinde burada da minik bir suyumuz var. O suyu da aktığını şöyle şırıl şırıl düşünürseniz harika bir atmosferi olacak buranın. Zaten dediğim gibi renkler, bu ağaçlar hepsi birbirini bütünlüyor ki bu dış kaplamaları bile aynı şekilde. Şimdi salon kısmındaki verandaya geçiyorum. Geçmeden önce dışarıdaki gördüğümüz bu peyzaj alanı ve aslında size onun arkasındaki camları göstermek istiyorum. İçeriden çok anlamamış olabiliriz. Burası tavandan tabana kadar 3,60 metre yüksekliğinde devasa bir cam yapı ve üst tarafı da bir gökyüzü penceresi. Buradan baktığınızda çok daha hoş ve güzel belli oluyor. Burası da salonumuzdan çıkan veranda kısmımız. Burada da üst tarafta gölgelendirmelerimiz var. Yani o kadar hoş ki buraya geldiğinizde bunu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Buradan önü de açık. Yani sitenin, evin de komple önü açık. O yüzden her türlü kendinizi daha ferah hissediyorsunuz. Geniş bir alanda hissediyorsunuz. Evet, şimdi buradan yavaş yavaş Doruk ya girmeden önce şunları da göstermek istiyorum. Bakın yani genel itibariyle bu havuzların motor dairesi genel itibariyle dışarıda duruyor ve plastik oluyor. Bunlar bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Benim ve ekibin sürekli konuştuğumuz şeyler. Burası ne kadar güzel. Hem zemin üzerinde ve ahşap olarak yapılmış. Yani bu küçük dokunuşlar bile önemli. İşte bu kaliteyi biz Kuşadası'nda görmek istiyoruz. Genel itibariyle Bodrum'da, Urla'da gördüğümüz şeyler ama artık Kuşadası'nda da bunlara rastlayabiliyoruz. Evet. Şimdi buradaki odamızdan çıkıyoruz. 2 tane odamız var. Bir tanesinin kendine ait banyosu var. Açık mutfak salonumuz ve burada galeri boşluğumuz, ferah bir merdivenimiz ve tabii ki bu merdiven artık sizin dekorasyonunuzu bekliyor. Şimdi aşağıya geçelim. Evet, ahşap merdivenlerimiz var. Tabii ki daha hiç kullanılmadığı için üzerleri kaplanmış. Yani bunlar bile çok güzel şeyler, inanın. Evet, bu geniş merdivenimizden ve gökyüzü, Doruk bunun detaylarını alıyorsundur herhalde. Gece olduğunu da düşündüğünüzde inanılmaz bir atmosfer oluyor. Şu anda aşağıya indik ama hiç bir bodrum katı gibi değil burası. Tamamen alt kat gün ışığına doyuyor. Yani
normal sıradan bir odaymış gibi. Şimdi burada 2 tane yatak odamız var ve bir tane de çamaşır odamız var. Tabii ki bunlar her zaman için görmek istediğimiz olaylar. Atilla Bey, odalara girmeden önce merdiven altındaki boşluğu göstermenizi istiyorum. Burada merdiven altında bir çekmecemiz bile var yani. Her detay düşünülmüş burada. Evet Doruk, şöyle geçeyim o zaman da kamerayı da sen almış ol. Ahşap dokunuşlar her yerde, merdiven altı. Artık burayı nasıl kullanırsanız bilemedim ama evet, orada bir çekmece de var. Ama şu anda ben o çekmeceye uzanamıyorum. Her detay var burada. Doruk ya, yatak odalarına girmeden önce istersen hemen şu çamaşır odamıza geçelim. Burası 5,5 metrekare büyüklüğünde bir çamaşır odası. Buraya ufak tefek dolaplarınızı koyabilirsiniz. Kiler olarak da kullanabilirsiniz. Evet. Hemen ilk etapta şu odamıza geçmek istiyorum. Birinci odamız. Alttaki birinci odamız 26 metrekare büyüklüğünde ve odamızın içinde kendine ait bir giyinme kısmı var. Bunlar da, bu giyinme kısımları geniş ve size çok güzel bir konfor, daha doğrusu bu evin konforunu size hissettiriyor. Aynı şekilde banyomuza giriyoruz. Gerçekten çok büyük bir banyo. Kuşadası'nda çok rastlamadığımız şeyler. Çift lavabosu var. Her yeri size gerçekten detayla işlenmiş ve bu konforu hissettiriyor. Evet, hemen bir de şu yatak kısmına bakalım. Yatak başlığının konulacağı kısma. Dediğim gibi burası toplamda 26 metrekare ve şu anda içeriye de gün ışığı geliyor. Aydınlık, ışıl ışıl bir bodrum katı, ama hiç bu bodrum katı hissini almıyorsunuz. Atilla Bey, belki bu cam sürgülü kapılar ilk etapta bir ön yargı oluşturabilir, fakat içeriye ışığı toplamak için gerçekten kritik ve alüminyum doğrama olduğu için de bence ses ve ısı konusunda kesinlikle ön yargılı olmamaları gerektiğini düşünüyorum izleyicilerim. Doruk, aslında biz evet ekip olarak hep konuştuk bunları. Kendi kendimize böyle kritikler de yapıyoruz. Doruk iyi oldu söylediği. Ben de kendime göre bir şey söylemek istiyorum. Evet, beni de rahatsız eden bir durum yok. Özellikle şöyle küçücük bir noktayı da göstermek istiyorum. Bu alüminyum doğrama, şu kısım kesinlikle ayağınız buraya çarpmıyor. Çoğu yerde kullanılmayan bir şey. Bu çok güzel bir özellik. Bu güzel olan kısmı. İstediğim de burada görmediğim, aslında banyoda vardı jaluzi kısmı. Bunun içine bir jaluzi olsaydı bence çok hoş olurdu. Şimdi belki bir perdeyle de kapatılabilir, daha mahremiyet sağlamak için, ama gün ışığı içeriye dolması anlamında kesinlikle çok kritik. Ama beni rahatsız eden bir durum yok işin açıkçası. Bakalım sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Çünkü farklı bir mimari yapı ve biz bu farklı mimari yapıları görmeyi de istiyoruz. Burası ikinci ana yatak odamız. Burası da 30 metrekare büyüklüğünde. Diğeri 26 metrekareydi. Burası da 30 metrekare büyüklüğünde. Giriyoruz. Bir tık daha geniş bir giyinme kısmımız var. Ve her yer ışıl ışıl. Burada Doruk, epeydir görmüyoruz ya da konuşmuyoruz, bir ahır kapımız var. Benim çok sevdiğim bir sistem ve hoşuma gidiyor. Duruşu da, kullanımı da çok hoş. Aynı şekilde geniş banyomuz, tuvaletimiz ve çift lavabomuz. Yani bunlar çok hoş konforlar. Atilla Bey, duş kabini de sizin sevdiğiniz cinsten, hem de bu üstündeki mekanizma da gayet iyi. Kullanmayan belki farkı anlamayacaktır ama buraya gelip denediklerinde gerçekten ne kadar kaliteli olduğunu fark edeceklerine eminim yani. Evet ya, evin her yerinden kalite akıyor diyebilirim. Şöyle girdim. Doruk, şöyle kamerayı kıstırmayalım da şu mekanizmayı da görmüş olalım. Kesinlikle çok hoş. Yani benim kafamın çarpma imkan ve ihtimali yok. Harika şu küçük niş detaylar. Renklere de bayıldım yani. Kesinlikle böyle krem kahve tonları bana çok sıcak hissettiriyor. Evet, duş kısmı da gayet yüksek. Her şey çok güzel olmuş. Şimdi bir de bu odamızın yatak başlığı ve yatak kısmına geçelim. Oda kısmına geçelim. 30 metrekare büyüklüğündeydi. Burası da inanılmaz geniş bir alan. Yani buraya geldiğinizde hissedeceksiniz. Şöyle ölçeklendirme adına yapabiliriz.
ne kadar geniş olduğunu görüyorsunuzdur herhalde tahminimce. Yatak başlığı kısmı burada. İçeriye tekrar gün ışığı geliyor. Ben aynı şeyi tekrarlayacağım. Şuraya ben bir şöyle otomatik bir jaluzi isterdim işin açıkçası. Bu güzel villamızı gezdik, dolaştık. Bu villayı satın almak istiyorsanız ya da bu villa hakkında bir takım sorularınız varsa, bilgi almak istiyorsanız beni hemen cep telefonu numaramdan arayabilirsiniz. Bizi mutlaka sosyal medyadan takip edin. Facebook'tan, TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan sizleri bekliyoruz. Tabii ki beğenmeyi ve abone olmayı da unutmuyorsunuz. Evet, son bir de bizi web sitemizden takip edebilirsiniz. Bütün güncel portföylerimizi ve fiyatlarımızı evavcısı.com'dan bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.